Wellington'da Wade Cave'deyiz arkadaşlar. Bugün Yüzüklerin Efendisi'nde kullanılan zırhların, kılıçların, kalkanların ve aklınıza gelebilecek bütün ekipmanların üretildiği fabrikayı ziyaret edeceğiz. Tam şu arkamda görmüş olduğunuz kapıdan birazdan gireceğim ve bütün o gördüğünüz Kral Theoden'in zırhı, Gollum'un canlandırılması, Lurtz'un heykeli ve şu arkamda görmüş olduğunuz koca troll, hepsi de burada. Birazdan yakından inceleyeceğiz. Hatırlıyor musunuz bu trolü? Nasıl unutabilirsiniz ki? İşte o büyülü dünyaya giriyoruz. Karşımızda ilk orkların kıyafetleri var. Şunu hatırlıyor musunuz? Frodo takmıştı bunu. O en son yüzüğü yakmadan önce. Şunu da şey takmıştı. Sam takmıştı hatırlarsanız eğer. Aman tanrım ne kadar büyüleyici ya. Şu haritalara bir bakın. Burası tam merkezi arkadaşlar. Üf. Ve Kral Theoden'in zırhı. Kral Theoden'in zırhı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün tasarım bu fabrikaya ait. Kılıcı, miğferi, hepsi buraya ait. Bakın burada da fiyatları var. Ben tabii ki de Jumbo turunu aldım arkadaşlar. Kişi başı 48 dolar. Diğeri çocuk için 22 dolar. Jumbo tur şu ikisini de kapsıyor. Hem Weta Workshop'u kapsıyor hem de minyatür paketini kapsıyor. İkisi toplam 56 dolar yapıyor. Ama tek turda alırsanız 48 dolar. Bakın neler var burada. Of, Boromir. Arkadaşlar Boromir hayranları var mı aramızda? Gimli, Legolas. Hepsi de harika. Merry ile Pippin. Bakın bunlar yeni ürünlermiş. Gandalf hocamız da burada. Sam'e bakın elinde tavayla yapmışlar. Frodo'ya bak. Bu çocuktan bir psikopattı ya. Ve Kral Aragorn. Kralların kralı. Bütün yüzük kardeşliği burada arkadaşlar. 3, 6, 9. Kardeşliğin 9 üyesi de burada. Bakın burada da posterler var. Şu posteri 50 dolara satıyorlar. Ama bunlar çok basit şeyler ya. Bunlar bir dijital baskı makinesinde ben bile yapabilirim. Bakın Elf Kralı'nı gördünüz mü? Legolas hayranları var mı aramızda? Legolas hayranları. Kızlar bayılıyor Legolas'a. İşte asıl kral burada ya. İşte. Karanlıkların efendisi Mordor. Vay. Ve güzellikler diyarı. Elf diyarı. Lothlorien. Evet yine güzel bir tasvir. İçeriye giriyoruz arkadaşlar. Ve bizi Gandalf'ın asası karşılıyor. Gri Gandalf'ın asası arkadaşlar bu. Lütfen dokunmayın yazmışlar. Bakın Sting satıyorlar bir de 70 dolar. Yok lan 700 dolarmış. 699 dolarmış. Bakın Gandalf'ın piposu da var hatta içinde. Bunu kaça satıyorlar? Pipo ile asa beraber 649 dolar. Bakın meşe kalkanının şeyi var. Kılıcı var. Meşe kalkanının kılıcı 1199 dolar. Çok yüksek ya bunların fiyatı. Bu da Balin'in kullandığı Balin'in silahı bu da. Cüce Balin vardı ya. Cüce kralı. O. Bakın burada her şeyi satıyorlar ya. Elf kılıcı var burada. Müthiş. Abi bayıldım buna. Bunu kullanıyordu hatırlar mısınız? Yanlış hatırlamıyorsam Elf kralı kullanıyordu galiba bunu. Anduril var bakın. Aragorn'un kılıcı var Anduril. The Sword of King Elessar. King Elessar'ın kılıcı. Elessar Elf dilinde Aragorn demek arkadaşlar. Müthiş ya, büyülendim. Bu da burada da yazıyor bakın.
Tarundil'in kılıcı. O Tarundil şeydi zaten. Bakın şu elf kralı vardı ya. Hobbit filminde daha çok görünüyordu zaten. Üçlemede yoktu bu. Bakın bu da beyaz Gandalf'ın kılıcı. Galmring. The Sword of Gandalf the White. Harika şeyler var burada ya. Oo bakın pipo da satıyorlar. Aslında şu cüce piposu. Harika. Lan şununla ortamlara girdiğini mi düşünsene. 69 dolar. Aslında alınabilirmiş ha. Bunlar biraz daha kaliteli şeylere benziyor. Bu Gandalf'ın galiba. Evet, Gandalf'ın piposu bu da. Bakın, Pipo of Gandalf the Grey. Bunun fiyatı da 159 dolarmış. Hoho, burada olağanüstü objeler var. 10 dolar. Abi süper ya. Ben bunlara var ya parayı gömerim ha. Ama burada şey var. Warcraft ürünleri var. Ben Warcraft'ı bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oo, Ent Kral. Tepesinde Pippin'le Merry var. Elinde taşla tasvir etmişler. Üf, şu gözlere bakın, gözlere. Aa, şunu hatırlıyor musunuz? Şu Aragorn'la savaşan şey değil miydi? Yok, o başka bir orktu gerçi ya, ben karıştırdım. Bakın bakın kim var burada? Bizim küçük psikopat da burada. Gollum. My precious. Fiyatı 2999 dolar. Ne yaptınız ya? Şu şeyde pardon, Gollum'un fiyatı 1199 dolar. Burada da yok ya, Master Collection. Burada da 2999 diyor. Burada da 1100. Ha, 2999'dan 1999'a düşmüş. Satılmaz zaten o fiyata, tabii düşer. Bakın tuvalete bakın. Ulan var ya, şu tuvalete girmeye korkarsınız ha. Kapına ne karşılıyor sizi? Burada Yüzüklerin Efendisi ile ilgili şeyler yok. Vay işte Gollum. Gollum. Please do not lean on Gollum. Gollum'a yaslanmayın yazmışlar. Burada başka neler var? Witch King'in silahı var arkadaşlar. 29.500 dolar. Üf, paraya bak. Kral Witch King. Witch King'i hatırlıyorsunuz değil mi? O tayfların kralı var ya bir tane. O. Hoho. Ya ben çok mutluyum ya. Şu an var ya, mutluluğumu anlatamam ya gerçekten. Şu an kendimi kaybetmiş durumdayım. O tişörtün harikalığına bakın. Sadece 2 tane kaldı diyor. %100 kotonmuş hem de. 40 dolar. Ben bunu alırım gitmeden. Kesin alırım. Aa, bir tane de şu var. Bu hatırlıyorsunuz değil mi? Ejderha Smaug. Ejderha Smaug'un tişörtünü yapmışlar arkadaşlar. 2 tane de var. Oo, Sauron Reis'in de varmış tişörtü, bakın. Bütün tişörtler 40 dolarmış. Of, Balrog'un tişörtüne bak. Gandalf da var. Ben bunu kesin alırım. Çıkmadan bunu kesin alacağım. İşte Gimli. Yiğit kumandan. Rohan'ın bekçisi Gimli var burada. Ve burada da bir tane Rohan silahşörü. Abi şunlar harika değil mi ya? 625 dolarmış ya. Oo, kralların kralı Uruk-hai. Isengard burada mı arkadaşlar? Isengard hayranlarını görelim, el kaldırsınlar. Elf sevicileri de görelim bak. Haldir de varmış burada. Haldir. Kılıcı sallarken tabii. Hatırlıyorsunuz değil mi? İki Kule filminde Haldir şehit olmuştu. Bu cücenin adı neydi ya? Unuttum bak bunun adını. Bunun fiyatı da 250 dolarmış. Oo, işte. İşte asıl krallar burada. Cüce Krallığı'nın demir savaşçıları. Bakın arkadaşlar. Demir ayakların cüce askerleri. Demir ayaklar vardı ya, hatırlar mısınız? Hobbit filminde. 5 ordular savaşında demir ayak askerleri geliyordu. İşte onları tasvir etmişler. Mükemmel tasvir etmişler hem de. Bayıldım. Kartalın üstünde Gandalf var. 199 dolar. Bu alınabilirmiş aslında. Şunların hepsi 199. Oo, hayalet kral. Oo, bakın Yüzüklerin Efendisi'nin 50. yıl dönümüne
özel böyle bir koleksiyon yapmışlar. Kitaplarını çıkartmışlar o şekilde. Oo evet, sonunda şurası boşaldı. Bakın bakın burada hangi kralla karşılaştıracağım sizi. Ve işte Lurtz. Hatırlıyorsunuz değil mi Lurtz'ı? Aragorn'a kök söktürmüştü. Boromir'i katletmişti. Boromir'in katili. Aragorn'un eceli. Lurtz. Şu an canlı kanlı karşımda. Of ne kadar da kızgın. Şu güce bakın. Şu kaslara bakın arkadaşlar. Bak bak bak. Ayaklara bak. Üzerine tırmanmayın yazmışlar bir de. Lurtz'un üzerine tırmanmayın. Demek ki tırmanan hayvanlar olmuş ki bunu yazmışlar. Oo bakın. Gandalf'ın şapkası. Dokunmayın yazmışlar ama malzemesini merak ettim. 308 dolar. Oo bakın burada kim var? Arwen. Arwen yes. Karıştırdım. Arwen'le Frodo var burada. Bakın atın üstünde. Tam bu sırada ne yapıyordu hatırlıyorsunuz değil mi? Yüzük tayflarına karşı meydan okuyordu. Sonra Elfçe dua ediyordu ve yüzük tayflarını bertaraf ediyordu. Kaç liraymış bu? 1299 dolar. Oo, Kraliçe Galadriel. Bunun fiyatı çok ucuzmuş ya. 54 dolar. 55 dolar. Kraliçe Galadriel. Karanlık Kraliçe. Oho, bu manetayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın şairi tesvir etmişler burada da, şair. Aa bakın yüzün gerçeği de var burada. Oo, şu kolyeyi hatırlayanlarınız var mı? Hani Arwen Aragorn'a vermişti, hatırlıyor musunuz? Oo, Lothlorien yaprakları beyhude yere düşmez demişti Aragorn. Pippin ve şeyi ararken işte Uruk-hai'ler kaçırıyordu ya Pippin'le Merry'i. The One Ring. Fiyat ne kadar? 10 ayar altın 1299 dolar. Abi bunlar çok iyiymiş ya. Bunları al. Oo bakın Nenya varmış bak, Nenya. Nenya'nın fiyatı 1199 dolar. Sonra Thorin'in yüzüğü var 249 dolar. Burada da Warcraft şeyleri var. Oo aslında şu kolyelerden alınırmış ha. Kullanılır gerçekten bakın. 34.35 dolarmış. Şu Rohan için olan kullanılabilir aslında. Alabilirim belki ben onu. Burada neler var? Oo. Ya gerçekten büyüleniyorum ya. Sizler ne hissediyorsunuz bilmiyorum ama burası benim için bir cennet. Şu an cennetten bir bahçedeyim ya. Hepsi benim olsa. Var ya keşke hepsi benim olsa. Oo, Eomer. Eomer'i hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Tam şu sahnede 5. günün şafağında Gandalf'la beraber Miğfer kurtarmaya gelmişlerdi. Kral Theoden'e destek olmak için. Rohan'ın beyaz prensi Eomer. Çok seviyorum ya bu adamı. Üf, şuna bakın. Yüzük tayflarından bir tanesi. Frodo'yu falan kovalıyordu burada muhtemelen. Ya da Arwen'e karşı koşuyordu. 1299 dolar. Oo, bakın bakın kim var burada? Kral Aragorn. Amon Hen'de savaşırken arkadaşlar. Hani Frodo'yu Uruk-hai'lerle karşı korurken. Hatta şu bıçağını da kullanmıştı hatırlarsanız. Lurtz'un bacağına bıçağını saplamıştı. Oo işte asıl kral burada. Diğerleri yalan. Saruman reis. 539 dolar. Aslında reis seni satın alamazlar. Sana değer biçmeleri bile bir hata. Beyaz büyücü Saruman. Mükemmel tasvir etmişler ya. Bayıldım. Oo bakın burada ne var? Kara kapı.
Frodo'nun yüzü ateşe atmadan önce gittiği yer. Aslında Sam olmasa Frodo hiç de. Bakmayın. Şu kalemler neymiş ya? Niye bunlar bu kadar pahalı? Wellington News ya. Sadece bir kalem için bu kadar para verilmez ya. Oo. Bunlar da işte asıl kralların, goblinlerin ve Uruk-hai'lerin silahları arkadaşlar. Uruk-hai'leri görelim yorumlarda. Uruk-hai'ler. Isengard nerede? Gerisi hikaye ya. Varsa yoksa Isengard arkadaşlar. Adamlar yol yaptı, teknolojiye yatırım yaptılar ya. Ve burada Gandalf var arkadaşlar. Gezimizde sadece burada video çekilmesine izin verdiler. Az önce çektiğim videoların hepsi hediyelik eşyaların satıldığı yerler. Fabrikanın içerisinde sadece bu bölgede video çekebiliyoruz. Burada da sadece Gandalf var. Bir de şu adını unuttuğum canavar var. Yeah, that's one idea. Because anything bigger than this doesn't really fit in your suitcase, which is the problem. I'd rather teach people how to do that all day. But yeah. So if you have questions, let me know. If you don't have questions, take photos. Because you can take photos, and Reese is going to kick you out in like 2 minutes. Wade Cave'den çıktıktan sonra bir kapanış videosu çekmeyi akıl edemedim. Unuttum. O yüzden bunu şimdi çekiyorum. Belki sakalımdan saçımdan anlayabilirsiniz. Hepsi de biraz daha uzadı. Her neyse. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz bana cesaret verecek. Hepinize saygılar ve sevgiler.